Arnavutluğun Ergiri yani Cirokastra şehrindeyiz. Balkanlarda Osmanlı'nın izlerini bugüne kadar en iyi şekilde taşımış bir şehir burası. Biz Ergiri, onlar Cirokastra diyor. Bu şehir tüccarlar şehri olarak adlandırılabilir aslında. Osmanlı döneminde şöyle gördüğünüz gibi Osmanlı döneminde de aynı bu şekilde pazarlar, sokaklar kullanılabiliyordu. Şu ana kadar daha birkaç adım attım ama Osmanlı döneminde insanlar burada nasıl yaşamışlar, tüccarlar, halk, o dönemin insanları buralarda nasıl yaşamış hemen hemen gözümde canlandırabildim. Daha fazla uzatmayacağım, gelin hadi etrafı gezelim. Çarkıfelik, aşk ve subdöverenek. Maşallah. Maşallah. Arnavutlar Osmanlı döneminde taş işçiliğinde çok iyi olduğu için Osmanlı böyle taş işçiliklerini, bu Arnavut kaldırımları görevlerini falan hep Arnavutlara vermişler. Bizdeki o Arnavut kaldırımı terimi aslında bu yukarıya doğru tırmanan taşlı yollardan geliyor. İçerisi müze gibi. Wow. You made it yourself. From Albania, Akula Skanderbeg. Are you from? Turkey. Turkey. Yes. Father. Yok. Hoe gambardek to father? Şu babasıymış. Babasından kalma bir iş. Komünizmin sembolünü çizmiş. Böyle bir detayla da sanatını ayrıca konuşturmuş. Simboli Politikas Albania. Arnavutluğun politikasını şurada bu şekilde resmetmiş. Bu da komünizmin sembolü. Finito i comunismi, metà stone i father. Start stone Bravo, again. Stone. Communism time. What did your... Aggiustator. What? Aggiustator mekanik. Mekanik. Ha, Usina mekanik metallica. işinde çalıştırmışlar galiba. Usina metallica. Capito comunismi? Capito. I father stone. Stone. Ah, okay. The communism father mekanik. Aggiustator. Yes. Fabrikada mekanik işinde çalışıyormuş komünizm döneminde babası. Ne zaman 1991 yılında diyor demokrasi geldiğinde yeniden sanatına, taş işçiliğine devam etti diye söylüyor. 2009 yılında da bu dükkana yerleşmişler, bu dükkanı açmışlar. Thank you. Thank you, Turkey. Faleminderit. Thank you very much. Faleminderit şum. Faleminderit şum. Bravo. Faleminderit şipteria. Thank you very much. Bye bye. Thank you, Turkey. Thank you. Thank you. Cheese, roast cheese white is very good. Is it börek? Börek. No, not börek. Cheese. Cheese. This is- Grill cheese. It's from Girocastra. It's very good. Okay. Bey amca gözümüze tam bir aşçı gibi göründü. O yüzden şöyle bir denemek istedik. Çorba, bir de buranın özel bir peyniri varmış. Şu arkamda görülüyor, dijat diye. Bir deneyelim dedik. Bu arada bayağı böyle dikkat etmişsinizdir belki. İsimler bizdekiyle aynı. Sadece birkaç harf değişikliği var. Mesela musakka, cacık, salata, salat, taş kebap, börek. Yani bayağı böyle ortak lezzetlerimiz var. Sarma, direkt olduğu gibi sarma. Ve ortak lezzetlerimiz ve ortak kelimelerimiz çok aslında. Şuradaki bu dijat peyniri geldi şimdi. Kaynayan bir tabağın içinde. Böyle sanırım tereyağı ya da peynirin kendi yağı. Bakalım nasılmış. İlk yorumu sen söyle. Sıcak. Buna ekmek banacağım. Bak öyle yenmez o. Evet, maşallah. Ya değil mi? Böyle yenir. Bu böyle yenir.
Biraz ekşi bir peynir. Yağda böyle eritmişler. Biber, sos falan güzel olmuş. Thank you. Maşallah. 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 Yöresel kıyafetleri giydirmişler. Maybe we can start the video. With me? It's nice because you know. Çatılar sanırım böyle mermerden yapılmış. Mermer taş gibi. Tuğla zannetmiştim. Oysa meğer bayağı bildiğiniz taşlardan yapılmış. Üst üste böyle koyulmuş. Çatı yapmışlar. Enteresan, ilk defa böyle bir çatı çeşidi görüyorum. Şöyle göreceksiniz, zaten göstermiştim. Çatılar hep böyle kaya parçalarından, taşlardan yapılma. Gri bir görüntüsü var. Fakat asıl yağmur yağdığında bu taşlar ıslaklıktan dolayı böyle parlıyorlarmış ve yukarıdan bakıldığında bir gümüş gibi parlıyorlarmış. O yüzden bu şehre Gümüş Şehir deniyor. Antika. Hello. Do you have water? Valla bildiğiniz bizim eski köy bakkalları gibi. Şunları hatırlıyorum, böyle tartı olarak kullanılıyordu. How many kilogram this? Yes. 100 kilogram. Oh, ağır bayağı. How many kilogram this? 3, 4, 2, 1. 3. 3 kilo. 3. This. 1. 1. 1. 2, 3. 3. Buradan böyle ölçüyorlar. No problem. Bildiğiniz eski köy bakkalı gibi, aslında böyle modern gibi duruyor dışarıdan ama içerisi bayağı böyle bir nostaljik. Böyle modern gibi ama içerisi bayağı böyle bir nostaljik, hiç dışarıdan göründüğü gibi değil. Şöyle göstereyim. Burası tam böyle otelin sokağı. Size bahsetmiştim. Biz Ergiri diyoruz. Onlarda da Argiro da deniyor. Yani Argiro Türkçe'ye Ergiri olarak çevrilmiş. Burası konakladığımız yer. Konakladığımız yeri de şöyle size göstermek istiyorum. Evlerin aslında içlerinin nasıl olduğunu falan gösteriyor. Şöyle bir bahçeye çıkıyor. Ufak kendine içeride bahçesi var. Burası biliyorsunuz ki eski böyle Osmanlı toprakları olduğu için konakladığımız yerde de bir tane böyle Osmanlı odası var. Size orayı göstermek istiyorum. Şömine detayı var. Bu eski Osmanlı evlerinde şömine detayını bu şekilde kullanıyorlar. Burası tamamen böyle o Osmanlı dönemini yansıtan. O dönemlerde bu evlerin aslında odaların nasıl kullanıldığını gösteriyor bu oda biraz da. Tabii ki modernize edilmiş hali ama tavan boyalarını aynı zamanda buraları böyle kendi elleriyle boyamışlar. Yani böyle yapıştırma değil, tamamen el boyamasıyla yapılmış bu tavanın renkleri. Tavan boyalarını yapan aynı kişi, bu resmi de çizen kişi. Bu resimde de Kuzey Arnavutluk'taki askerleri aslında resmetmiş. Yöresel kıyafetleriyle. Taverna Kuka diye böyle yöresel yemeklerin güzel yapıldığı bir yere geldik. Böyle yöresel lezzetlerin tadına bakacağız. Şöyle bir salata ve böyle bir peynir geldi. Peyniri bu şekilde sunuyorlar. Diyat diyorlar buna. Bu şekilde böyle yağda kızartıp beyaz peyniri böyle sunuyorlar. Mia, Mia. Adı Lima Beans, yani lima fasulyeleri gibi bir ismi var. Şimdi
Görüntü olarak böyle, birazdan tadına bakacağım. Bu salata buranın böyle özel, yani kendi karışımlarıymış. Tadına baktığım gibi böyle çok acayip bir lezzet aldım. İçinde ne var diye sorduğumda böyle bal dedi ve gerçekten ben böyle bir birleşim yapamazdım normalde. Ne bileyim, bir balla bir yeşilliği birleştiremezdim ama o kadar böyle güzel bir uyum sağlamış ki. Burada gördüğümüz kifki, yani köfte gibi, aslında kifki diyorlar. Pirinç, yumurta, işte bazı sebzelerle böyle karıştırıp böyle bir köfte gibi bir şey yapıyorlar. Adı da kifki ama bu sadece Arnavutluğun Girokastra bölgesinde aslında. Bu bölgenin yöresel köftesiymiş. Bu bildiğimiz köfte et, yani et köfte karışımı. Bu da zaten börek. Börek aynı zamanda Arnavutlarda da börek olarak geçiyor. Şöyle içinde göstermek istiyorum. Beraber bakalım. İçi böyle dolma gibi görünüyor. Pirinçler, baharat. Bir de bazı böyle yeşillik falan var sanırım. Tadına bakalım nasılmış. Bayağı övmüşlerdi bu kifkiyi. Yani mutlaka deneyin diye. Bu şeye benziyor. Mücver. Mücver gibi tadıyor. Aynen öyle. Değil mi? Tamam. Mücver. Geleneksel bir böreğimsi bir yemek geldi. Adına lakror diyorlar. Hamur işi gibi. İçinde kuzu eti var. Biraz dağınık gözüküyor ama şöyle anlatmak için göstermek istedim. Bu orta kısmında daha çok böyle patates, soğan ve et vardı. Daha çok böyle iç gibi. Şurası da dış kısmı oluyor. Burayı da tam böyle börek gibi yapmışlar. Şöyle kat kat milföy gibi diyebilirim. Kat kat börek hamuru var. Burada da iç kısmı. Lezzetini tanımlamak gerekirse şöyle söyleyebilirim. Bizim bildiğiniz kıymalı bir börekle benzer lezzetteydi. Hani Hi, how are you? Thank you. How are you? You good? How are you? Thank you. this shop, what is this shop? It's Vegetables? yeah, yes. Vegetables. Yeah. Zeytin. Very, very tasty. Olive. Oh, yeah. Olive. Yes, yes. It's very, very good. This? It is chai mali. Chai mali. Yes, chai mali. Your English is well. Not too bad. I'm very good for speaking English. Little bit, not so much very good. Yeah. I stay so many years in America. Ah. Yes, and I'm coming back again my To- country. Okay, honey. You welcome. No problem. Miru Pavshi. Miru Pavshi. Miru Parfüm. Haydi Miru Parfüm. Miru Pavshi. Bravo, you speaking Albanian? Yes. Okay, honey. We know some words. Yeah, Shqiptar, yeah. Okay, honey. Bye bye. See you. Bye. See you. Bye. Thank you very much. Thank you very much to you. Okay, honey. Really. Teyze yürürken bir anda selam verdi ve çok tatlıydı, böyle konuşası aynen. gelmiş herhalde. Bir de biraz üzgün. Evet. Hepsinin bir hikayesi oluyor yaşamda. Evet, her insanın ayrı bir hikayesi var işte. Fark ettiysen hep böyle yaşlılar bir şekilde böyle konuşmaya çalışıyorlar. Aynen. Konuşunca Genel da olarak- mutlu oluyorlar genelde. Evet, böyle biraz fazla duygulanıyorlar ama o Evet. duyguyu görebiliyorum. Görebildim birçok sefer. Burası Arnavutluğun en büyük Girokastra Kalesi. Zamanında Osmanlı'nın da bu kalede hüküm sürdüğü birçok topluma ev sahipliği yapmış. Tarihi eski ve Arnavutlar için anlamlı bir kale. İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan toplar bunlar. Bu top, yani bu taraf Almanlara aitken bu taraftaki toplar da İtalyanlara aitmiş. Yani İkinci Dünya Savaşı sırasında bu toplar burada kullanılıyordu. Bu taraf İtalyanlara, bu taraftakiler de Almanlara aitti. Şöyle boylu boyunca, koridorun boylu boyunca görebiliyorsunuz. Kalenin aşağısına doğru iniyoruz şimdi. Buradan girmek için eğilmeniz gerekiyor. Fırına giriyor burası. Bu da ekmeğe saygı anlamında, insanlar eğilsinler diye giriş yaparken bu fırına, ekmeklerin olduğu bölüme girerken eğilsinler, saygı göstersinler anlamında eğilmeleri için o girişi kısa tutmuşlar. Kalenin içerisinde şöyle bir tekke var, Bektaşi Tekkesi.
Bu tekke de yani aslında bu bir türbe. Baba Sultan ve Baba Kaplan'ın türbesiymiş. Your mother and father also Bektaşi. Yes. Yeah. Yes. We go in Teche, and also we don't have a special day to come here and to pray. We come here in every moment that we feel. I You don't can like- drink alcohol, it's available. It's Yeah, normal. you can drink raki. Yeah. Raki is a cultural drink anyway. Yeah, candles outside. You can see the place where we put candles. Ha. Mumları burada yakıyorlar Bektaşiler. Hatta yanan bir mum var burada. Birisi yakmış. You coming to Tekke for the pray? Yeah. Just for pray, and you doing like namaz or No, like we don't do this namaz, and also we don't have Ramazan to fast. Haha. We have some other special days to fast. what you eating nothing or you not eating? In fast, when Yeah, we are fasting, yeah. I think that because I don't fast, my grandmother fasted before, but Now you can drink just what the ground produced, what? like salad, like oranges. That Just ferment- vegetables and Yeah, fruits you can eat and water. Water, I don't know, but maybe the orange juice. Orange juice. Yeah. And fruit juice and Yeah, vegetables juice maybe. maybe. This door, this is street, right? Okay. Inside. Thank you. Şimdi şöyle Skandalo House diye bir yere geldik. 300 yıllık bir ev. Cirokasya'nın böyle o dönemlerin özgün mimarisini yansıtan bir ev. Açık mı bilmiyorum, bakalım. Şöyle bir girip bakalım. Tam olarak müze denemez. Buranın asıl sahipleri, şu anda ev sahipleri, kapıyı bize açacaklar ve evlerini gösterecekler. Bu dünya çarkı felek, aşka sub doverenek. O dünya nerota, izotiçta eke diti dritoy. Evin sahibi Nasip abimiz. Çoş pur coffee. Ha, here for Yes. drink coffee. Burada oturup böyle kahve içerlermiş. Ailecek. With family all together. Yeah. Do you remember the time you live here, right? 9 generations into the house. 9 generations into the house. 9 generation. 9 generation. Wow. 9 jenerasyon yaşamış yani burada. 9 jenerasyon aile burada yaşamış. Ayrıca aynı zamanda böyle 35 kişi yaşarmış bu evde. Ev bayağı geniş tabii ki. O kadar kişinin burada yaşaması çok olası. Şöyle de bir odası var. Bu oda özel bir oda. Şöyle ki en son evlenen, yani bu ailenin içerisinde en yeni evlenen kişi bu odayı alırmış. Ta ki bir diğeri evlenene kadar. Burası tamamen yeni evlenen çifte ait olurmuş. Evin en üst katı, yani 3. katı burası. Yeni evlenen çift bir sonraki çift evlenene kadar, yani aileye yeni bir evlilik yapılana kadar son evlenen, yani son yuva kuran kişi bu odaya sahip olurmuş. Aynı zamanda böyle balayı odası gibi bir şey de denebilirmiş buraya. O çift diğer çift evlenene kadar bu odaya sahip olur, burada kalırmış, burada yaşarmış. Burası da evin salonu. Şöyle bir şöminesi var. Böyle misafir geldiğinde de burayı aynı zamanda böyle misafire yatak açıyorlarmış aslında burada. Bilirsiniz, böyle yer yatağı. Buraya böyle boydan boya açılır. Gelen misafir aileler burada yatırılırmış. Tabii ki burası bildiğiniz eski Osmanlı evi yani. Osmanlı evinin bir örneği. Ve şöyle bir şey var. Burası normalde tuvalet olarak kullanılıyor. Şöyle içerisi tuvalet. Ama tuvaletten böyle dışarıya çıktığında ev sahibi böyle misafir ağırlamak için tuvaletten dışarıya çıkmazmış. Onun yerine bir tane bağlantı noktası yapmışlar. Şöyle göstereyim. Tuvalet kapısından çıkmazmış da buradan böyle yürüyüp misafiri normal kapıdan ağırlarmış. Sırf böyle saygılı bir şekilde misafiri ağırlamak için tuvalet kapısını değil de
Oradan bir bağlantı kurmuşlar ve normal misafirin geldiği kapıdan karşılarlarmış. Saygının onlar için ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Burası da kadınların misafir odasıymış. Yani böyle bir evlilik veya kalabalık, uzaktan gelen misafirleri olduğunda da bu oda kadınlara ait olurmuş. Kadınlar burada otururlarmış. Burada da yine böyle bir şöminesi var. Şimdi Zekate evine geldik. Şöyle karşımızda gördüğümüz ev Zekate evi. Burası eve giriş kapısı. Buradan girdiğimiz gibi sağ tarafımızda aşağıya doğru uzanan böyle bir merdiven var. Merdivenden aşağıya indiğimizde burada bir çeşme buluyoruz. Burası da yine o Osmanlı dönemine ait izleri görebileceğimiz bir oturma odası. En üst katta böyle ortak bir alan var. Sağlı sollu odalara dağılıyor. Aslında balkon denebilir. Cami, Cirokasra'nın merkez camisi gibi bir şey. Bayağı büyük. Burası ne olarak kullanılıyordu acaba bu bölümler? Muhtemelen direkt bu caminin tarihi de bayağı bir eski. Buralar böyle tüccarların kullandığı yerler olabilir mi sence? Büyük ihtimal, çünkü tüccar şehri diye geçiyor ya eskiden Osmanlı'da. Evet. Muhtemelen yani buralarda da o tarz faaliyetler görülüyordu. Böyle ufak bir kapalı çarşı gibi olmuş burası. Şöyle üst katına da çıkmak istedim. Wow! Yukarıdan çatıların görüntüsü, dağ falan çok güzel görünüyor. Ya her taraf böyle dağlarla çevrili. Şuraya bak. Efsane görüntü var. Yine TİKA, yani Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı tarafından restore edilmiş Pazar Camii diye geçiyormuş. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Arnavutluk'taki böyle eski tarihi Osmanlı döneminden kalan eski camilerin hepsini hemen hemen TİKA tarafından restore ettiriliyor. Benim gördüğüm böyle bir 6. falan sanırım. 6. cami falan bu. Pazar Camii'ymiş adı. Aşağıda doğru tahmin etmişim. Yani o aşağıda gördüğümüz o boş yerler zamanında pazar yeri olarak kullanılmış. Ufak böyle bir kapalı çarşı olarak kullanılmış. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak, videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenip yorumlar kısmında fikir ve düşüncelerinizi belirterek bana ve seyahatlerime destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim.